Evet, başardım. Sonunda Omnitrix'in gücünü tazeledim. Hayır, onun sınırlarını aştım. Şimdi gerçek süper güce tanık olacaksınız. Ben 10 serisinde Albedo'nun kullandığı iki farklı Ultimatrix vardı. Birincisi Ultimate uzaylılara dönüşüm sağlayan ama birçok teknik hata barındıran deneysel bir cihazdı. İkincisi ise tamamen farklıydı. DNA dengeleyici olarak çalışan, daha fazla Ultimate form içeren ve eski hatalardan arındırılmış yeni bir versiyondu. Peki bu iki Ultimatrix arasındaki temel farklar neydi? Hangisi daha güçlü ve kullanışlıydı? İşte bugün sizlerle birlikte tüm bu detayları konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada bilmeyenleriniz olabilir, onun için kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Discord sunucumuz artık eskisi gibi aktif olmadığı için Instagram'da bir yayın kanalı açtım ve yayın kanalımın linkini yorumlar kısmında sabitledim. Oradan ücretsiz bir şekilde yayın kanalıma katılarak güncel haberler hakkında sohbet edebiliriz, haberiniz olsun. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ultimate insana zorla tanış. Bu çocuğu sevdim. Ona yapacaklarımız yüzünden neredeyse kendimi kötü hissedeceğim. Neredeyse. Çok eğlenceli. Hepimizin bildiği üzere Albedo Ben 10 Alien Force serisi içinde Ben'in Omnitrix'ini kopyalamaya çalışırken bir hata yaptı ve kendi Omnitrix'i bozuk kalmıştı. Saati kullanarak Ben'e tıpatıp benzeyen bir formda kilitlenmişti. Ben 10 Alien Force serisinin finalinde ise Albedo kendi cihazının çekirdeğini çalarak kendi geliştirdiği bir cihaz olan Ultimatrix'i yaratmıştı. Ben 10 Alien Force serisinin finalinde Ben Tennyson'ın orijinal Omnitrix'i yok edildiği için Ben Tennyson Albedo'nun geliştirdiği Ultimatrix'i kullanmak zorunda kalmıştı. Bu Ultimatrix Omnitrix'e benziyordu ancak ek bir yeteneği vardı. Ultimate formlara erişim sağlayabiliyordu. Elbette teorik olarak bu uzaylıların milyonlarca yıl boyunca sürecek bir evrim sürecini hızlandırarak onların en gelişmiş formlarına anında ulaşmayı sağlıyordu. Ancak bu cihaz tamamen kusursuz değildi ve birçok teknik hata içeriyordu. İlk olarak bu cihazın yetersiz DNA veri tabanı vardı. Yani Omnitrix gibi tam optimize edilememişti. Bu yüzden bazı dönüşümler hatalıydı veya istikrarsız çalışabiliyordu. Ultimate uzaylılara geçiş bazen istem dışı olabiliyordu. Ben cihazı kullanırken istemediği halde Ultimate formuna dönüşmek zorunda kalabiliyordu. Ayrıca Omnitrix'in aksine bu Ultimatrix kullanıcıya tam uyum sağlayamıyordu ve bazen kullanıcının öfke veya korku gibi duygularına tepki vererek dönüşümleri başlatabiliyordu. Omnitrix'in en büyük özelliklerinden biri kullanıcının DNA'sını stabilize etmesi ve bozulmasını engellemesiydi. Ancak Ultimatrix'te bu özellik eksikti. Bu yüzden Albedo'nun kendi DNA'sı bozulmuş olarak kalmıştı. Bu Ultimatrix'in kullanım amacı güç elde etmek için tasarlanmış bir cihaz olmasıydı. Ancak Omnitrix gibi dengeli bir sistem değildi ve bu yüzden Azimuth cihazı hatalı bir teknoloji olarak görmüştü. Ben 10 Omniverse serisini değerlendirecek olursak, Omniverse serisinde Albedo yeni bir Ultimatrix kullanarak geri dönmüştü. Bu cihaz ilk versiyonundan tamamen farklıydı ve Albedo bu cihazın doğrudan bir DNA dengeleyici olduğunu söylemişti. Baktığımızda bu Ultimatrix önceki versiyon gibi çalıntı bir Omnitrix çekirdeğine sahip değildi. Ancak bu yeni cihaz tamamen bağımsız bir teknoloji olarak üretilmişti. Aynı zamanda eski Ultimatrix belirli Ultimate uzaylılarla sınırlıyken bu yeni versiyon daha fazla uzaylının Ultimate formuna erişim sağlayabiliyordu. Ancak tüm bunlar bir yana Albedo'nun ilk Ultimatrix'i DNA'sını düzeltemediği için Ben Tennyson'ın formunda sıkışıp kalmaya devam etmişti. Ancak bu yeni cihaz onun orijinal Galvan formuna, hatta Ultimate Galvan formuna dönmesine izin vermişti. Yani mantıklı düşündüğümüz zaman bu yeni cihaz sadece bir savaş aracı değildi. Aynı zamanda Albedo'nun DNA'sını dengeleyen bir araç olarak işlev görmüştü. Albedo'nun ilk Ultimatrix'ten farklı olarak bu cihazı yapmasının tek amacı güç kazanmak değildi. Aynı zamanda kendi orijinal formuna geri dönmekti. Düşündüğümüz zaman ilk Ultimatrix gerçekten güçlüydü. Ultimate formlara erişim sağlıyordu ancak çok fazla hatası ve teknik kusuru vardı. Hatta Ultimate Alien serisinde Ben Tennyson bu cihazı kullandığında bile birçok hata yaşadı ve Azimuth tarafından
tarafından kötü bir tasarım olarak değerlendirilmişti. Ben 10 Omniverse serisindeki Ultimatrix ise hem Ultimate Form desteği sunmuştu hem de Albedo'nun DNA'sını düzelten bir sistem içeriyordu. Ayrıca Omniverse serisini dikkatli izlediyseniz buradaki Omnitrix daha dengeli, gelişmiş ve istikrarlı bir cihaz olarak çalışıyordu. Sonuç olarak ilk Ultimatrix savaş odaklıydı ama hatalı bir cihazdı. İkinci versiyon ise daha gelişmiş, hatasız ve Albedo'nun bizzat kendi ihtiyaçlarına göre optimize edilmişti. Elbette bundan dolayı Ben 10 Omniverse serisindeki Ultimatrix'in kat ve kat daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü cihaza baktığımız zaman eski versiyonundan çok daha yönlü bir cihazdı. Ayrıca güç bakımından da eski versiyonundan kat ve kat daha güçlüydü. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 Ultimate Alien serisinde ve Ben 10 Omniverse serisinde görmüş olduğumuz iki farklı Ultimatrix versiyonu hakkında bir kıyaslama yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.